Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla tekrardan sizlerdeyiz. Bugün konumuz eyalet transferi. Bu konuyla alakalı daha önce ufak tefek videolar çekmiştik ama biraz daha duyuru videoları gibiydi arkadaşlar. Tam detaylı bilgi videosu yoktu. Şimdi arkadaşlarımızla birlikte bu videoyu çekme kararı aldık. Merhabalar. Mahmut, Ata, Aykut. Selamlar arkadaşlar. Merhaba. Selamlar. Merhabalar, merhaba. Eyalet Ee, transferi geldi çattı yine, hadi bakalım. aynen öyle. Şimdi bakalım. Biz 653. eyaletteyiz arkadaşlar. Mahmut'la Şimdi birlikte. burada ilk olarak benim söyleyeceğim şey, mesela 200 güç sınırı görüyoruz ya, bunlar grup grup değişiyor arkadaşlar. Bizim grubumuzda şu an limitler 200 olarak ayarlanmış. Öncüler ise 130 olarak ayarlanmış. Bu bir defa böyle değişiyor bu bilgi. Tamam. Ben soru cevap olarak gidelim istersen. Önce eyalet nedir Mahmut? Şimdi önce eyalet arka arkaya SVS kazanmış güçlü eyaletleri öncü olarak belirliyor ama oyun bazen arka arkaya SVS kazanmayan eyaletlerde de eğer güç dengesi çok farklıysa bunu yapabiliyor. Çünkü bunu bana soran çok oyuncu oldu Çağrı. Evet. Biz arka arkaya kazanmadık SVS diyor adam ama öncü seçildik diyor. Evet Yani biraz bunu güce göre de bir kıstasları var orada. evet. Diğer sorum o zaman bu 200 milyon ya da 130 milyon güçleri kim belirliyor? Yani buradaki 200 ve 130'u başkan belirliyor. Eyaletin başkanı belirliyor. Ama öncüde 130'u aşamıyorsun. Yani 135'lik bir oyuncuyu dahil edemiyorsun. Mesela bir öncüye tıkla, orada bir detay var. Hemen bakayım, şurada vardı bir tane. Şimdi burada diyor ki mesela önce eyaletler şefleri özel transfer için davet edemez. Bu öncüler özelinde kullanılan bir kural. Diğer kural da 130'luk bir güç bareminin olması. Aynı zamanda öncülerde transfer sınırı ve normal transfer daveti sınırı sayılarında da farklılıklar var, azalmalar var. Bunlar 30'muş, 30'a 20'ymiş. Normal bir eyalete bakalım. 55'e 35'miş bu da. Evet. 15 ve 25 mi fazla? İşte önce olmayanlar daha Hmm, kuvvetli olsun, olma potansiyeli olsun diye evet. böyle bir Bir de sınır var. gördüğümüz gibi ekstra davet hakları var. Peki bu gruplar neye göre belirleniyor Mahmut? Mesela biz şu an 6 mı 7. grupta falanız herhalde. Ya bu grubu şöyle yapıyor, gene göre yapıyor. Yani bakıyor, e, örnek veriyorum biz 635'teyiz. Bizi kaça kadar götürmüş mesela Çağrı? En son ne var? Biz 653'te değil miyiz? 653'teyiz. Ben 35 mi dedim? 35 dedin, evet. Tamam. Ve en sonda mesela ne var? 697 var. Evet. Bizi, biz Gen 4'teyiz şu anda. Gen 4'ün geldiği bir eyalete eşleştirme yapıyor burada. Yani Evet. Gen 4'ün gelmediği, Gen 3'ün devam ettiği bir eyaletle yapmıyor. Genlere göre bu grupları Evet. oluşturuyor. Bu arada bir şey eklemek istiyorum Mahmut. Normalde burada bir 45 günlük bir şey var. Limit var arkadaşlar. Eyaletler arasında en fazla 45 gün olabilir diye ama yeni bir güncelleme geldi bugün. Daha doğrusu gelmedi. Duyuru geldi Whiteout'tan. Bir sonraki eyalet transferinde %90 şey olacak. %100 de diyebilirim çünkü duyurdular çünkü. Yok şey olmuş 90 bile Çağrı. 90 güne Dok- çekeceklermiş. olmuş bile, olmuş bile. Ha, bu 90 transferde olmuş. şu an 90 mı? Tabii 90 gün tabii. mü? Bak ünlem vardı ya, bir geri gel. Hemen orada yazacak muhtemelen. Geldim. Ünleme tıkla sağ üstteki. Ha, şuradakini diyorsun. Tamam. Evet. Evet, Hemen orada gördün gelmiş. bak. Tabii. Evet, bu bir önceki transferlerde 45 günde artık arkadaşlar. Artık 90'a çekmişler. Bizim için gayet iyi. Yani burada hedef zaten eğer seni o sunucuya bağlayan bir şeyler yoksa, Evet. biletin de yetiyorsa hedef her zaman daha ileriye gitmek olmalı. O zaman evre evre gidelim. Daha sonra da transfer olduğunuz zamanlarda hesaplarınızdan neler gider? Bunu da sona saklayıp ilerleyelim, olur mu? Sırayla Tabii ki gidelim, bir şey tabii. atlamayalım. Evre Yine bir transfer öncesi diyor. Bunda ne yapıyorduk? Eyaletin başkanları güç sınırını belirliyordu. Ve şey açılıyor evet. arkadaşlar. Eyalet sohbeti açılıyor. Umarım bir şey yoktur. Burada. Transfer Türkçe. Bu arada dilinizi ayarlardan değişirseniz arkadaşlar dilde değişebiliyorsunuz. Yabancı arkadaşlarla da sohbet edebilirsiniz transferle ile alakalı. Ben dilinizi değiştirmeyi tavsiye ediyorum. Türk arkadaşlarıma sesleniyorum. Çünkü orada hiç güzel sohbetler dönmüyor. Evet. Tekrardan şöyle geliyorum. İlk gün bunları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Biraz daha çok iletişim bazında yani. Ee, Tamam. bakalım. Tamam. Eyalet evre 2. Davetli transfer. Sen Evre davetli 2'de transferi kullanmış mıydın? Yoksa Aykut mu kullanmıştı öncekinde, hatırlıyor musun? Aykut kullanmıştı. İşte şimdi de ben kullanacağım.
Bana Evet. da şu an davet gerekecek mesela. Bu evrede başkanlar normal ve özel davet aracılığıyla diğer eyaletlerin şeflerini kendi eyaletlerine erken transfer olmaya davet edebilirler. Başkan eyaletin güç sınırına uyan her şefe normal davet gönderebilir diyor. Tamam, güç sınırına uyanlara normal, güç sınırını geçenlere de özel davet mi oluyor? Evet, 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 aşan aynen şeflere de öyle. özel davet gönderebiliyormuş. Her eyaletin başkanının başlangıçta bir özel daveti vardır ve her ayın 0. günü bir tane daha davet hakkı alınır. En fazla 3 tane olabiliyormuş. Tamam, etkinlik başlarında bir tanesi geliyor, sonra 3'e kadar çıkıyor ve en fazla 3 oluyormuş. İşte burada davetliler dahil oluyorlar. Öyle Evet. diyelim. Direkt ikinci gün evre 2'de davet ettiği anda gidebiliyor musun peki? Gidebiliyorsun, evet. Ha, direkt gidebiliyorsun. Tamam. Hı hı. Evre 3 açık transfere geldik o zaman. Evre 2 ile ya da 1 ile alakalı ekleyeceğiniz herhangi bir şey var mı bizim unuttuğumuz? Yok, hayır, yok. Genel hatlarıyla böyle. Tamam. Evre 3'te de açık transfer geliyor. Bu evre belirtilen güç sınırına uygun oldukları sürece tüm şeflerin istedikleri eyalete transfer olabilmelerini sağlar diyor. İşte önce çağrı davetliler gidiyor. Davetliler iyice dolduktan sonra, yani burada ittifaklara böyle bir özellik tanınmış, Evet. eyaletlere. Siz önce istediğiniz oyuncuları alın. Daha sonra ise isterseniz tamamını açık yapalım bunu. Herkes gelsin. Evet. Bu şekilde bir kaide var, kural var. Evre 3'te de açık transferde de öncüler dışında tabii yine öncüde biraz daha güç limiti gibi sınırlar oluyor, güç sınırları oluyor. O normal eyaletlerde sınırda olana kadar hem kendi hesabınızı, tabii güç sınırını aşmıyorsanız hem kendi hesabınızı hem de farm hesaplarınızı dostlar Evre 3'te geçirebilirsiniz. Ama burada şuna dikkat edin. Gece hemen gün sıfırlandığı andan itibaren hızlıca davranın. Yani 00 UTC 3 bizde Türkiye saatiyle gece 3'e denk geliyor. 3'ü birkaç saniye geçe hemen bu işi yapmanız lazım. Yoksa bazen bu eyaletler dolabiliyor Çağrı. Evet, ben de bir kere başıma geldi. 571. eyalete gidecektim. Yani tıkladığım anda doldu. Evet diyene kadar doldu. O kadar ki doldurdular. Ben de 568'e mi 570'e herhalde 570'e gitmek zorunda kalmıştım. Yani istediğim eyalete gidememiştim bir önceki transferde. Yani böyle şeylere bu bir detay, püf nokta. Bunu da Aynen. vermemiz güzel oldu yeri geldiğinde. Transfer gereksinimleri diyor. Çok her şeyi böyle okumak istemiyorum Mahmut. Göz atacağım sadece. Yok, hayır, Şu ben zaten görevlendirme ofisi bence değerli. Çünkü arkadaşlar eyalet transferi her zaman SVS'den sonra geliyor. En azından şimdiye kadar hep öyle oldu. SVS'de sizin reviriniz ve görevlendirme ofisiniz doluyor. Mesela örnek veriyorum. Geçen sefer de senin başına gelmişti. Şu an benim ne kadara? 442 bin sadakat künyesine yap. Ya burayı doldurmadan arkadaşlar transfer olamıyorum. Bunları çıkarmadan. senin 116.406 tane askerin burada görevlendirmede bekliyor. Evet. Bununla ilgili zaten bir rehber videomuz var. Çok kısa istersen özetleyeyim ben burayı. Tabii. Burayı nasıl dolduracaklar? Bu sadakati nasıl kazanacaklar? Kaynakları, 8 seviye kaynakları buff'lı bir şekilde hızlıca göndereceksiniz. Toplayacaklar. Zaman kaybetmeyeceksiniz. Geldiğinde tekrar göndereceksiniz. Aynı zamanda bir de günlük görevleri hemen göster bize Çağrı. Günlük görevlerde de buradaki görevlerin hepsini tamamını yapacaksınız. Şöyle bir şey var. Son sandığı aldıktan sonra da mesela sen de bir bina yükselti yapmamışsın ya. Evet. Ama son sandığı almışsın. Bazı oyuncular bunu böyle düşünüyorlar. Son sandığı aldık, artık sadakat gelmeyecek diye düşünüyorlar. Ama tam Evet. tersi, son sandıktan sonra da bu görevleri yaptığınızda yine sadakat kazanıyorsunuz. O yüzden senin de şu an kısa kısa 3 saatlik, 5 saatlik, bir günlük teknolojileri her gün araştırman lazım. Her gün bir binayı da yükseltmen lazım. Tabii bu mümkünse. Bunlar da Tamamdır. sana sadakat verecek. Bu bilgileri de verdiğin için teşekkür ederim. Videodan sonra yapacağım. Tamamdır. Devam Hemen edelim. şöyle tekrardan giriyorum. Çok pardon. Eyalet transferi tamam. Ee, Neredeyiz? Transfer gereksinimlerine baktım. Transfer olurken neydi onun adı? Bileti neye göre? En önemli konu ve en çok sorulan sorulardan biri. Ben şunu söyleyeceğim. Benim 120 milyon gücüm varken benden arkadaşlar 7 tane transfer bileti istedi. Şu an 180 milyon gücüm var. 10 tane transfer bileti istiyor. Ama bu gideceğiniz şeye göre falan herhalde farklılık gösteriyor. Ya mesela bir tane arkadaş bana yazdı. Sadece bir tane transfer bileti almış. Bir tane yetmiyor muydu diye sordu. Tabii bilmiyor olabilir. Biz de bilmiyorduk ama ben ne olur ne olmaz diye şey yapıyordum. Her zaman ittifak mağazasından alıyordum. Transfer biletlerine nereden ulaşabiliyorsun? Sadece iki yerden arkadaşlar. Biraz konudan konuya atlıyormuşum gibi oldu ama şurada her hafta yenileniyor. 150 bine satın alabiliyorsunuz. İkincisi de arkadaşlar direkt buradaki mağazadan. Ama buradaki mağazada şöyle bir şey var. Mahmut istersen bu detayı sen ver.
Buradaki mağazadan Buradan. normalde oyunun paket alma mantığında her fiyat ikiye katlandığında ödülü de sana oran orantı yapıp ikiye katlar. Ama transfer biletinde onu yapmamışlar. 200 TL'ye bir bilet veriyor. Sonra 400 liralık olan açılıyor. Orada bekleriz ki 2 versin. Zaten yine 2 veriyor. Evet. Aslında örnek şurada güzelleşecek. 400'den sonra 800'lük pakette 4 vermesini beklersin ama 3 veriyor Çağrı. Evet. Yani Her her bir yeni fiyat pakette artırımı, artı bir veriyor. evet, birer tane eklenerek gidiyor. O yüzden yani ittifak mağazasındakileri kaçırmayın arkadaşlar. Gerçekten çok pahalıya denk geliyor buradan. Bilginiz olsun. Genel olarak güç şeyiyle ya da ne kadar bilet istediğiyle alakalı söyleyeceğiniz veya ekleyeceğiniz bir şeyler var mı arkadaşlar? Şu var. e, Bulunduğunuz gruba göre sizin gücünüzü oradaki oyunculara göre oran orantı yapıp zaten bir transfer skoru veriyor sana. O skoru göster istersen bize. Tabii. Burayı kapat. Burada mıydı? Evet, o Evet. ünleme bastığında görünecek. Transfer skorun 369 bin falan falan. Olası eyaletlerin derecesi ise 788 binmiş. Dolayısıyla senden 10 transfer bileti istiyor. Bu skoru da neye göre yapıyor? Zaten bak yazmış orada. Savaş gücü. Yani sen bir tane intikaleni gönderdiğinde orada bir güç yazar ya sağ üstte. Evet. O güce göre ve fırın seviyene göre işte donanımın, tılsımın, kahraman gücü ve burada arkadaşlar en az etkileyen şeylerden biri asker sayınız. Asker sayısına göre oran orantıyı çok limitli yapıyor burada. Ben bu detayı vermek istiyorum. Yani şunu düşünenler var. Ben askerlerimi SVS öncesinde öldüreyim bayağı. İşte SVS'de de bayağı öldüreyim. Sonra revirimden falan alırım ederim. Ve asker sayımı çok aşağı çektiğimde biletim de çok aşağı düşer diye oluyor ama çok aşağı düşmeyecek maliyetiniz. Belki bir iki oynayacak yani o kadar. Şey soracağım. Senin gücün kaç ve kaç bilet istiyor senden? Örnek olsun diye. Hemen kontrol ediyorum. Ben bakayım E, istersen. Benim de 465 bin skorum varmış. Tamam. Benden de 14 istiyor. Mesela Çağrı önceki transfer döneminde benden 20 istiyordu. Ama şu anda 14'e düşürdü beni. Yani bulunduğum grubun oranına göre benim gücümü oran orantı yapıyor. Tabii Evet. bunda şu da var. Bak bu güzel bir detay oldu Çağrı. Onu vereyim ben hemen. 90 güne çıkartıldı ya sunucular arası Evet, değişme. kesinlikle Heh, o onun farkı olmuştur. tabii ki o yüzden zaten. Yine 45'te kalsaydı Evet. 45'e göre benden çok fazla bilet isteyecekti. Çünkü oyuncu sayısı orada daha az. Yarı yarıya az olacaktı. Evet. Şimdi yarı yarıya bir daha ikiye katladığı için oyuncuları çünkü 90 güne çıkarttı. Dolayısıyla bilet sayım da ona göre orantı olarak daha düşük kaldı. Evet. Ki bizim için de güzel oldu. Biz çok transfer yapabileceğimizi düşünmüyorduk açıkçası. Evet, evet. Şöyle devam edelim istersen. Şey söyleyelim. Birkaç tecrübe ettiğimiz şeylerden bahsedelim bir şey okumak yerine. Mesela sen bir ne oynuyordun? Balık hava etkinliği oynuyordun ve subay projesi. O dönemde yaşadığın şeyi anlatır mısın bize transfer döneminde? Ödülün sonradan gelmesi falan. Ya ben geleceğini düşünmüyordum çünkü çok uzun bir süre gelmedi. Ben balık avında derece yaptım. Orada işte şehir görünümü alıyorsunuz ya 30 günlük. Orada 14. falan 13. 14. falandım. Sonra hemen transferi kullandım. Geçtim. Baktım ki bana ödül falan gelmedi. Dedim o zaman gelmiyormuş demek. Ama aradan bir süre geçti geldi. Mesela balık avı geliyormuş. Subayda arkadaşım alamamıştı. Bir arkadaşım subayda transferden önce yaptı bu muhabbeti. Orada alamadı mesela. Başka diğer etkinlikler üzerinde zaten detaylar veriliyordu da burada. Yani bu neredeydi? Orayı istersen bir göster bize Çağrı. Tabii. Önemli Önemli detaylarda bunlar detaylardanmış. yazıyor. Etkinlik yazıyor. Bak balık avı ne diyor mesela? Orada farklı şeylerden bahsediyor da Yok, turnuva çok etkinliğinden detaylar. Tek bahsediyor. tek şey yapıyor zaten ya. Bunları arkadaşlar zaten okurlar. Ben yavaş yavaş ineyim. Belki durdurup okuyacak olan arkadaşlar vardır. İşte arenadan bahsediyor. Balık avından, silahlanma, subay, kahraman seferberliği. Bu arada bu şeyler var. İttifak etkinliği var ya onun adı neydi Çağrı bir hatırlatır mısın İttifak bana? Hani görevler. şampiyonası mı? Heh, yok o değil. O değil. İttifak harekatı. İttifak Değil harekatı, mi? evet. Orada dostlar eğer şu an mevcut eyaletinizde varsa ittifak harekatı tüm oradaki görevleri yapın. Sonra transfer olduğunuzda yeni eyalette de varsa orada ayrıca bir daha Aa, yapabileceksiniz evet, mesela. o Bu çok çok güzel iyiydi. oluyor. Evet, evet, hatırladım, o bayağı iyiydi. Onu biz yaşamıştık. Aynen. Burada çok güzel bir detay var. Ambar detayı vardı orada. O ambardan bahsedelim. Bunu oyuncular bilmiyorlar. Evet. Şu kaynak şeyi diyorsun değil mi? Evet Onu evet. sen Hatta geçen yaşamıştın. gün hatta dün
bir tane oyuncuyla ben konuştum. Word Chat'te dikkatimi çekti. Ona anlattım böyle. Baktım ki kimse bilmiyor. Word Chat'te kimse bilmiyor. Oraya bir gel istersen, şu ambara gel. Orada ben birkaç bir Tamam. şeyden bahsedeyim. Olur. Ambar dedim, pardon. Ee, Hatta şeyden gösterebilirsin Çağrı bize. Şu Şş, kömür simgesi var ya üstte, VIP 9'un üstünde. tamam. Şimdi burada dostlar, transfer olduğunuzda olmadan önceki eyaletinizdeki kaynak stoğunuza göre sizin belli başlı kaynaklarınız korunuyor. Burada stokta bir siyah sayı var. 1B mesela et varmış. Altında da 1B mavi bir sayı var. Mavi olanlar yanında da anlayacağınız kalkandan dolayı korumalı kaynaklar. Bunlar siz transfer olduğunuzda bu maviler korunacak. Ama mavinin üstüne taşan üstteki siyah sayı, mesela bir örneği var mı sende şu an? Bu bir göster bize Çağrı. Burada var. Mesela odun. Sen bir B, birem 1 milyon mu demeliyiz burada? Evet, 1 Buna. milyar diyelim. 1 milyar. 1 milyarını sen koruyacaksın. 1 milyarın üstündeki o 200 milyonu kaybedeceksin. Evet. Çok güzel bir örnek oldu. Ee, Tam olarak böyle oluyor arkadaşlar transferde. hem bu hem bir de çantaya bir tıkla. Orada da bir detay var. Onu Tabii. söyleyeyim. Bunları istersen bize göster direkt. Hani kutuları belki Ha. oyuncular bunu da bana sordular çünkü. Şimdi bu kutular bize kaynaklar sağlıyor. Bu kutuları açmadığınız sürece dostlar, o ambarınıza eklenmiyor bunlar. Dolayısıyla bu kutular da sizin eşyanız olduğu için eyalet transferinden sonra yine burada bulunmaya devam edecekler. Çünkü oyuncuların bundan çok korkusu oluyor Çağrı. Diyorlar ki Bunlar da eyalet gidecek diye transferden mi? sonra gider mi diyorlar. Gitmiyor. Yo, Bunlar bunlar kalmaya kalır. devam Evet, ediyor. çantada bulunan her şey kalır. Onlara Yani el benim de koymazlar. bu konuda tavsiyem, bir yükseltme, bir araştırma, bir asker basma yaptığınızda hani tümünü doldur diyoruz ve yeterli kadar dolduruyor ya. Her zaman o şekilde kullanın bu çantaları. Yani tıklayıp da bir anda sona götürüp basmayın bu kaynakları. Evet, ben genelde şey yapıyorum. Alttakileri basmıyorum. Üstteki rastgele verenleri basıyordum ama bundan sonra ben de basmam. Biriksin, Yani ihtiyaç olmuyor zaten. tabii 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 tabii. Ya belli başlı bir yerden sonra, oyunun belli bir başlı yerinden sonra kaynak ihtiyacın kalmıyor zaten. Evet. Genel Devam olarak edelim. Başka böyle. Ekleyeceğimiz bir şey kaldı mı ki? Eyalet transferi herhalde bundan ibaret. Bu arada o eyalet transferi chat'i etkinlik bitince gidiyor arkadaşlar. Sürekli kalmıyor. yani başka bahsedeceğimiz pek bir şey yok diye düşünüyorum. Evet. Şuna dikkat etsinler. Buyur. Sen bahsetmiştin zaten. SVS'de öncesinde, tabii şimdi geçti de artık. SVS'de şey yapsınlar. Yani senin görevlendirme ofisinde yaşadığın gibi bir durumu yaşamasınlar. Çünkü eğer orayı tamamlayamazlarsa orada da bu kez künye satın almak zorunda kalacaklar ve o künyede de bir elmas muhabbeti var. Bir defa Evet. yine başımıza gelmişti. Şu sağ üstte artıya bastığınızda orada 1000 elmasa Çağrı aslında bir tane künye satın alacağını düşünüyor. Ama oyun bunu yapmıyor. Oyun ne kadar elmasın varsa, ne kadar künye alabiliyorsan hepsini sana burada veriyor elmas karşılığında. Ya ben buna bastığım anda arkadaşlar tüm elmasım gidiyor. Hani Tüm bu hatayı künyelere sakın sahip yapmayın. oluyorsun. Hepsi gidiyor. Aynen öyle. Yani bu kadardı. Eyalet transferi bu kadardı Çağrı. O zaman uzatmayalım, istersen videoyu bitirsen. Tamamdır. Yine çok güzel, bilgilendirici bir video oldu dostlar. Umarım faydasını görürsünüz. Önemli püf noktalara değindik. Bu bilgileri arkadaşlarınızla da bu arada paylaşın. Herkes yararlansın bunlardan. Ve arkadaşlarınızı da yine bize, YouTube kanalımıza ve Discord'a yönlendirebilirsiniz. Orada da yine soru cevap kısmında olsun, sohbet bölümünde olsun. Bizler yardımcı olmaya her zaman devam edeceğiz. Videolarımızı beğenip e, faydalı görüyorsanız, desteklemek için bizleri, videolara bir beğeni atabilirsiniz, yorum atabilirsiniz, katıl üyesi olabilirsiniz dostlar. Bitirişe geçiyorum Çağrı'cığım. Lütfen Ekleyeceğim bir şey canım. yoksa. Yok, senin bitirmeni bekliyorum. Biraz Peki. uzadı diye bekliyorum. Öyleyse, öyleyse kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.